Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun tarzı videolarımın son videosuyla karşınızdayım. Bundan sonrakiler daha çok güncelleme olursa, değiştirme olursa çekeriz. Bu oyun tarzı videolarının yaklaşık 19 tane oyun tarzı inceledik. Bunlardan arasında acaba arkadaşlar hiç eksik kalan var mı ya? Ben bu kadar bulabildim. 19 tane oyun tarzı mı olur yani? Niye 19 yani? Siz 19'da durduran ne oldu? Niye 20 değil? Ve arkadaşlar bu videoda ben kendi 11'imi kuracağım oyun tarzları ile alakalı. Ben bu oyun tarzının hepsi full verilecek olsa nasıl bir diziliş yapardım onu göstereceğim tahtamızda. Ve videomuz başlasın, milyonlar gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi tahtamızda kendi Emrullah Zengin Goast Team FC kulübü olarak menajeri nasıl bir oyun tarzlarıyla alakalı bir diziliş yapardı. Hepsi kendi elimde olsa böyle bir diziliş yapmayı tercih edebilirdim. Videonun sonunda bunu göreceğiz. Kanala abone olmayı, yeni içerikler için zili açmayı ve içerik de hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın lütfen. Hala beğenmeyenleri görüyorum arkadaşlar. Hala kanala abone olmayanlar var. İsim verip rencide etmeyeceğim tabii, biliyorsunuz beni. Ve kaleciyle başlayalım arkadaşlar. Kalecide arkadaşlar ben kesinlikle, yani ikisi de olabilir. Her ikisi de olabilir ama ben libero kaleciyi tercih edeceğim. Kaleye libero kalecimiz gelsin. Defans hattında arkadaşlar, defansımdan böyle ileriye uzun toplar atabilsin diye ve güzel oyun kurabilsin diye pasör stoper koyacağım. Her iki tarafa da, yani bir kere sağ kanat ve sol kanat defansım boş olacak arkadaşlar. Eğer yedek oyuncu barındıracaksam da kanat forvet barındırırım. DL ve DR'de onları kullanırım. Hatta kanat forvetim 2 tane olsun. Belki tek stopere dönerim. Ama şu anda üçlü stoperin sağında veya solunda bir pasör stoper, gene üçlü stoperin, üçlü defansın gene sağında veya solunda bir pasör stoper daha. İleride oyun kursunlar, güzel oyun kursunlar. Ortalarında da stoperi tercih ederim. Stoperle çok oynamadım ama dursun, yani renklilik olsun diye tercih ediyorum. Eğer bu defansı sağa sola açacaksam eğer, yedekte de arkadaşlar kanat bek tutarım. Belki güç düşük bir rakibe denk gelir. DL, DC, DR oynamam gerekir. Bu sefer DL ve DR'lerin kanat bek özellikli olmasını tercih ederim. Öyle bir şeyde ise de DMC pozisyonunda mutlaka barındırıyorum ben. DMC alan boş kalmasın. Burada da arkadaşlar ön libero'yu tercih ediyorum. Şimdilik şu anki fikirlerime göre, belki ileride değişir oyun tarzları veya stiller. Belki orada bir savaşçı orta sahayı da deneyebilirim. Regista da olabilir ama şu anda bu videoları izledikten sonra ve ben kendi takımımda ön libero'yu tercih ederim eğer bana sorulursa. Bildiğiniz gibi Gençlik Akademisi'nde çok sorulmuyor. Rastgele bir oyun tarzı ata diyor. O zaman gelen kabulümüz, yapacak bir şey yok. Orta sahanın ortasına gelelim arkadaşlar ve tabii ki benim en sevdiğim oyun tarzı iki yönlü orta saha. Her iki tarafa da gidip geliyor. Onu da orta sahanın ortaya koyarım. Yanına da Regista'yı koyarım. Çünkü Regista'nın DMC özelliği de var. Mezalla da olabilir ama e, Regista'yı tercih ederim. Çünkü belki DL, DR oynayacaksam eğer, hani dedim ya defansı üçlüye çekerim. Eğer üçlüye çekersem o zaman iki tane DMC ile oynamayı da tercih edebilirim. O zaman ne olur? Ön libero'nun yanına Regista'yı da çekebileceğim. Böylelikle aktif olacaktır gene. Ve ileride de güzel bir oyuncu. Ama benim zaten orta sahada en çok faaliyet görebilecek bir oyuncu iki yönlü orta saha olacak. Ona güveneceğim daha çok. Regista ise oyun kursun yeter bize. Hatta DMC pozisyonundan daha rahat da oyun kurabilir yani. Kanatlarda ise her iki kanatta da kanat forveti tercih ederim. Yani hem de kırmızı olan, hücum olan yani. Çünkü ML, MR, AML, AMR'de de oynuyor. Ve ben bunları ileriye doğru da çekebilirim. Çünkü eğer maçın içeriğine göre DL ve DR'ye döneceksem eğer bunları AML, AMR'ye çekerim. Ve yedekte de iç forvet tutarım. Eğer AML, AMR'ye çekeceksem bir tanesini iç forvet yaparım. Çünkü iç forvetler AML, AMR pozisyonunda aktif oluyor. Bu şekilde düşündüm. Bu şekilde görüşüm şu anda bu. AMC pozisyonunda sahte 9'u tercih edeceğim. Çünkü AMC'de yani
Sahte 9'u tercih ederim ama bunu ben çiftli forvet de oynatabilirim yani. Öyle düşündüm. Sahte 9 fırsatçıya yer açar, fırsatçı golü atar. Böyle düşündüm. Belki şu taktik daha iyi olabilir. Yani ikili. Ben normalde AMC'siz çıkabiliriz bu maça. Herhangi bir maça olabilir. Ama AMC'de de aktif olmasından dolayı sahte 9'u tercih ediyorum. Ama yedeklerde de arkadaşlar Enatçı'yı tutarım, Engançe'yi. Engançe'nin de tutmamın nedeni tamamen arkadaşlar olur da çift forvete dönerim. Orta sahadan birini daha boşaltırım. Ya da ön libero'yu boşaltırım. AMC'ye çekersem oyuncuyu, buraya alacağım oyuncu Enganche olur. Enganche'nin top sürmesini beğeniyorum. Yaratıcılık özelliklerini beğeniyorum. Bize güzel fırsatlar verecektir. Hem çift forvete dönerim, hem sahte 9'un fırsatçıya yer açar, hem de Enganche'm güzel top sürer. Harika bir oyun olur. Forvet'te ise fırsatçı arkadaşlar. Çünkü sahte 9'la beraber oynatacağım fırsatçıyı. Sahte 9 ona yer açacak. Fırsatçı gol atacak. Kanat forvetlerde fırsatçıyı çok güzel besleyeceğini düşünüyorum. Bu kanat forvetin özelliklerinde değinmiştik zaten. Muazzam bir destek olacaktır. Biz kanat forvet için ne demiştik? Kanatlardan gelen tehlike, kanat forvetlerin ataklarını orta yapma, hız, top sürme ve DL, DR'ler için bir kabus aynı zamanda kanat forvet. O yüzden de arkadaşlar orta yapma özelliği de, pas verme özelliği de iyi olduğu için kanat forvetler fırsatçıyı veya sahte 9'u mükemmel bir şekilde destekleyecektir. Bu yüzden de fırsatçının şimdi ceza sahasında boş olduğunu da görebilecek oyuncu lazım. Yani kanat forvette güzel bir gelişmiş bir kanat forvet bunu görecektir. Ama maçta öne geçtik ve güçlü de bir rakiple oynuyoruz. O zaman hedef adamı yedekte tutarım. Hedef adamı arkadaşlar sahte 9'un yerine alırım ya. Yani fırsatçıdan gene vazgeçmek istemem. Maksat hedef adamda ama o zaman da çift forvete döneriz. Nasıl olacak? Ve onu maç içerisinde değerlendiririz yani. Kısaca hedef adamı da ben yedekte tutarım. Böylece arkadaşlar maç içerisinde öne geçersem hedef adamı oyuna sürerim. Topu ileride tutmamı sağlar böylece. Yani bana şu anda verseler tüm oyun tarzlarını böyle bir takım yaparım. Gayet de güzel olur bence. Siz nasıl bir takım yapardınız? Sizin daha doğrusu ilk 11'inizde olmazsa olmaz her takımda istediğiniz oyun tarzınız ne arkadaşlar? Bu video biraz da yorumlarda sohbet videosu olsun. Siz ilk 11'inizde olmazsa olmaz oyun tarzım budur. Ben oyuncuma oyun tarzı olarak bunu olmazsa olmaz dediğiniz oyun tarzınızı mutlaka paylaşın arkadaşlar. Biz de bilelim. Belki o oyun tarzı daha etkilidir yani. Ben şu anda tamamen kendi görüşlerim, kendi oyun tarzımla alakalı içerikler söyledim. Belki sizin çok farklı bir oyun tarzı anlayışınız vardır. Oyun tarzı tercihiniz. Ona göre de değerlendirmiş oluruz, muhabbet etmiş oluruz arkadaşlar. Ve oyun tarzı videoları buraya kadardı. Kendi videomu, kendi takımımı da kurdum oyun tarzıyla alakalı. Bu zaten bir oynatma listesi olacak. Bundan sonra ben de hatta bir oyun tarzı seçme pozisyonuna düşersem eğer bu videolara bakıp hangisi neydi daha iyi hatırlayacağım. Hem de tüm oyun tarzlarını da bir arada görmüş olduk böylece. Ve arkadaşlar video buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler için de zili açmayı unutmayın lütfen. Ben menajeriniz Emrullah Zengin, gönlü zengin. Herkese keyifli oyunlar, iyi seyirler diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar.